Bu adamların neden birçok Rockstar video oyununda eski geliştirici oldukları belli oldu. Bu adamlar sanıldığı kadar becerikli değiller. Oyunun neresinden tutmaya çalışırsak çalışalım paramparça oluyor. Stüdyonun ilk işi. Bu yüzden hatalı diyerek geçiştirilebilecek bir oyun değil Mind's Eye. Geliştirici ekip de bunun farkındaymış ki basına ve içerik üreticilerine kod yollama zahmetine bile girmediler. Oyun net iade edilirdi. Ben de ederdim. Ama iade edemeyelim diye oyunun ilk 2 saatini ara sahneyle doldurarak kendi kendinize dur bakalım ileride düzelir dedirttiler. Düzelmedi. Hatta oyunu bitirmek için gelecek olan yama güncellemesini bekledim. Gene düzelmedi. Optimizasyon ve grafikler daha ilk saniyesinde patlak veriyor. Orta ayarlarda zar zor sabit kare hızlarına ulaşılabiliyor. Çoğunlukla kendimi FPS'imi geri ver derken buluyorum. Hatta öyle kötü ki hangi oyunda bir ara sahnenin FPS drop yediğini gördüğümü hatırlamıyorum bile. Bir oyun nasıl ara sahnelerde dahi kare hızı sıkıntısı çekebilir? Hani grafikleri çağ atlatacak gibi mi desen o da değil. 10 yaşına basmış daha iyi gözüken ve gram sıkıntı çekmeyecek oyunlar var ki o oyunlarda daha DLSS yoktu. Hem yeteri kadar iyi gözükmüyor hem de tonla grafik hatasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Işıklandırma, ghosting, saçma sapan pikselleşmeler, transparan pikseller derken saymayı bırakıp gözünüzü alıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Teknik anlamda tek artısı DualSense desteğinin olması. Bilgisayar oyuncusu olarak açım ben bunu. Oynanış anlamında çeşitlilik yeterli değil. Ana yemeklerimiz çatışma, araç kullanmak ve oturup ara sahne izlemek. O kadar fazla ara sahne var ki sürekli oynanışınızı bölerek rahatsızlık veriyor. Bak şimdi, varmam gereken bir yer daha var. Yaklaşıyorum, park edeceğim. Hop, daha park edeceğim yeri fark edemeden ara sahne giriyor. Ve bunu sürekli yapıp duruyor. O kadar çok elimden tutarak ara sahne sokuyor ki artık dur, birazcık ben oynayayım. Lütfen diyorsun. Ufak ufak hikaye içerisine de bulmacalar ve mini oyunlar koymuşlar ki çeşitliliği yaratmaya çalışmışlar. Ancak yaratmamış. Çünkü daha zaten oyunu oluşturan ana mekanikler çürük. Daha en başında söylemiş olayım. Oyunda yan etkinlikler bulunmuyor. Bomboş, ruhsuz açık dünyada sadece görevden göreve koşturuyorsunuz. O kadar ki koskoca harita yapmışlar. Fakat haritayı açamıyorsunuz ulan, yuh artık. Oyunda çok fazla çatışmaya giriyorsun. Tabur tabur asker yolluyorlar. O kadar çok asker öldürüyorsun ki hani nasıl hala yollayacak asker buluyorlar diye soruyor insan. Bu kadar büyük bir ordu bir şehirde bulunmaz ki. Zaten hikayeye sonradan geleceğim ama bütün bu dünyayı ilgilendirecek acayip olaylar olurken şehirde isteyen istediğini yapıyor ve hiçbir yüksek mevki bu olayları soruşturmuyor. Yani nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsiniz? Daha bunu bile düşünemeyen insanlar nasıl yaşayan bir dünya hissettirebilir ki zaten? Neyse, çatışma mekaniklerine dönelim. Oyunun üst süresi için yeterli silah çeşitliliğine sahip. Ancak bu silahları efektif kullanabileceğiniz düşman çeşitliliği yok. Hatta yapay zekası da yok. Bir siper buluyorsun. Bütün düşmanları eleyene kadar orada kalıyorsun. Düşmanlar seni ablukaya almıyor. Çünkü onlar da siperde öylece bekliyorlar. Sen çıkarsan sıkıyorlar. Çıkmazsan da kafalarına göre. Siperden çıkman için en kolay işi bomba atmayı bile gerçekleştirmiyorlar. Ha, bomba atan dronlar elbet var. Ancak onlar da genellikle çatışmanın içinde değil. Sadece onlarla savaşacağınız zaman bir anda 10 tane birden geliyorlar. Biz geleceğe yönelik bir dünya kurmuşuz diyerek yanımıza bir drone veriyor. Lan azıcık gelişim hissiyatı olsun be. Sadece yeni yetenek vermekle olmaz ki. Stun atabiliyor. 2 şarjı var. Oyunun sonuna kadar bekledim şu yeteneğin şarjı artsın da daha efektif kullanayım diye. Ama nafile. Asla gerçekleşmedi. Düşman robotları müttefik yapabileceğin bir yeteneği var. Bu da sadece bir düşmanla sınırlı. Şarjın olsa bile robot hala senin tarafındaysa başka robot için kullanamıyorsun. Diyeceksin ki bu robot sonuna kadar seninle geliyordu. Hayır, gelmiyor arkadaşım. Robottan birazcık uzaklaşınca kendi kendine patlıyor lan. Bomba atma yeteneği var ki bunu çok arıyorsunuz. Normalde bombayı karakter atar ama burada drone atıyor. Onu da efektif bir şekilde atamıyor. Hızlı kullanımla atmaya çalışıyorsunuz ki bomba adım 2 adım ötenizde düşüyor. Lan nasıl bu kadar beceriksiz olabilirsiniz? İnanılmaz kötü bir hatayla karşılaştım ki çok komiktir ve oyunun akışını da etkiliyor. Oyunun sonlarına doğru yakınken yeni bir tabanca buldum. Bu tabanca silah slotumda ilk başladığım tabancanın yerine geçti. Çok da güçlü bir şey. Çok hoşuma gitti. Ama ne olsun? Bu tabanca görevden göreve bir var bir yok. Kendi kendine yok oluyor. Bir ara sahnede elimde gözüküyor ve tekrar gelmiş. Yakın dövüşü arayanlar olmuş. Olsa evet, fena olmazdı ama oyun bana yakın dövüşü aratmadı. Tonla düşmanla aynı anda savaşırken ne yapacağım? Bıçak mı çekeceksin amına koyayım? Daha önemli bir şey eksik. Oyunda baş düşman dövüşü yok. Bak, sürekli olacak gibi oluyor. Olmuyor. Oysa baş düşman olabilecek karakterler bayağı da vardı. Hatta spoiler olacak. Metal kollu bir lavuğu sik kadar drone kullanarak deviriyoruz. Herif yarı cyborg amına koyayım ya. Araba sürmesi eğlenceli. Ama oğlum bazen öyle küçük şeylere çarpıp havaya fırlıyorsun ki araba bir anda havada yön alabiliyor. İyice götü başı dağıtıyorsun. Trafik desen ayrı bir dert. Sanki önlerinden kimse yokmuş gibi sürüyorlar. Açık dünyada bir yerden bir yere seyahat ederken istediğin arabayı süremiyorsun. Hatta bazen etrafta araçlar varken
için 3 kilometre yürümek zorunda bıraktırılıyorsun. Araba kovalamacalarında sana ateş edenlere karşılık veremiyorsun. Ancak başkası sürüyorsa mümkün oluyor. Ve her görevin ortak bir sıkıntısı var ki ne yaptırıyorsa onu haddinden fazla süre boyunca yaptırıyor. Yani en ilginç görev bile kendisini inanılmaz sıkıcı hatırlatmayı başarabiliyor. Oynanış anlamında bütün mekanikler bu kadar. Görevden göreve tam görüntüsünü açamadığın haritanın orasından burasını aptal diyalogları dinlemek için koşturup duruyorsun. Harita dediğin minimap'inde ne görebiliyorsan senin için o kadar. Başka türlü görmek mümkün değil. Adamların cep telefonları lens, bak bildiğin lens, ama oyunda bir haritayı açamıyorsun. Buradan sonra spoiler vermekten çekinmeyeceğim. Zaten böyle boktan bir hikayenin spoilerını takacağını da düşünmüyorum. Kendilerince derin, gizemli bir hikaye yazmaya çalışmışlar. Ama o kadar yüzeysel ve kendini adam akıllı açıklamayan aptal 3. sınıf bir film hikayesine çevirmişler ki bütün gazı sikko müzikleriyle vermeye çalışmışlar. Ana karakterin ve yan karakterlerin motivasyonları ve kişilikleri de aptalca. 2 yıl önce tanıdığı kadına çok severdim yapan bir tabur paralı askeri vahşice katlettikten sonra arabadan çıkan 3 kişiden korkarak tribe giren eski asker olan ana karakterimiz mi dersin? Mevkili bir çalışan olan yakın dostumuz Seb'in elinde silah varken basit robotlarla çatışırken 5 kilo bırakması mı dersin? Kötü olan karakterlerin motivasyonlarının anlamlandırılmaması gibi çok aptalca şey var. Geçmişte keşif görevinde Allah tarafından çarpılan Yakup zihin göz cihazını bozup hafızasını kaybetmiş. Neler olduğunu anlamak için de lise dostu Seb'in yanına Kızılkayalara gidiyor. Şirkette torpille iş bulduktan sonra Morrison denilen dahinin ofisine sızıp panodaki notlara bakıp anladım yapıyor. İyi de biz bir sik anlamadık. Ne yapıyorsun? Ofiste bilgisayar var. Yanına gidip incele deyince masaya yorum yapıyor. Lan fütüristik bir oyun değil misin sen? Bilgisayar loglarına neden bakmak gibi bir şey yok. Zengin sünepe bir çarla tanışıyoruz. Derin değil. Roketini uzaya fırlatmak gibi bir amacı var. Bunu yapmayı başarırsan sana aradığını veririm diyor. Roketi fırlatıyoruz, fırlatmasına da hadi oradaki kimin sevinmesini anlarım. Sen neye seviniyorsun? Duygu hissettirmeye çalışıp hissettiremiyorlar. Çünkü önemli olan şeyleri oyuncuya geçiremiyorlar. Morrison diye bir dahi demiştim ya. Evet, dahi bu. Bunun verdiği cihazları istediği lokasyonlara taktıktan sonra antik yaşam formuyla mıdır nedir tam olarak açıklamadıkları için bilmiyorum. Bunlarla iletişim kurmak için şehirde ışık şov yapıyor. Halk da bunu görünce sanki her gün karşılaştıkları bir şeymiş gibi vay falan yapıyorlar. Bu ışıklar renk değiştirince de aman Allah'ım neler oluyor olamaz triplerine giriyorlar. Bu korkutucu gelmedi de bu mu korkutucu geldi? Sarıdan mı korkuyorsunuz? Bütün bunların ardından kötü adamların bizim eski asker arkadaşları olduğunu öğreniyoruz. Ordu sıkı yönetimi ilan ediyor ve açık dünya hiç olmadığı kadar canlı hissettiriyor. Çünkü artık her yer ordu ve herkes bize ateş ediyor. Ordu da bu antik bilmem nesinin güç kaynağını buluyor ve kendi kötü robot ordusunu yapmak için kullanmak istiyor. Bütün bunlar olurken de dünyada başka hiçbir yerde bu olaylar kimsenin umurunda olmuyor. Böyle robotlarla ve orduyla kapışan, 2 gün önce tanıştığı kadını kaybeden Yakup da bir daha kimseyi kaybetmeyeceğim diyerekten başka yolu var mıdır diye düşünmeden güç kaynağından açılan Oblivion portalına bitiş jeneriği akıyor. Siktir git lan oradan. Bunun ikincisini yapmak gibi bir salaklık yapmayacaksınız.